Değerli izleyicilerimiz, izin sezonu malum. Kapıkule'den de yüz binlerce vatandaşımız akın akın Türkiye'ye giriş yapıyor. Kapıkule bu nedenle çok önemli bir nokta. Bizim vatandaşlarımız için Sıla yolculuğunun en önemli noktalarından bir tanesi olarak göze çarpıyor. Bildiğiniz üzere ben de geçtiğimiz günlerde Kapıkule'ye gittim ve Kapıkule'de değerli izleyicilerimiz buradaki atmosferi sizlere aktardım. Vatandaşlarımızla görüştüm. Tabii Kapıkule'nin yurt dışından gelen vatandaşlarımız için özel bir anlamı var. Türkiye'ye ayak bastıkları ilk nokta, yılların, ayların hasretinin bittiği ilk nokta olması nedeniyle çok önemli. Değerli izleyicilerimiz, Kapıkule geçen yıla 2018-2019'a göre bile daha çok sayıda vatandaşımıza, değerli izleyicilerimiz, Kapıkule geçen yıl yaşanan pandemi nedeniyle daha çok insanı bu yıl Türkiye'ye giriş... Değerli izleyicilerimiz, geçen yıl biliyorsunuz pandemi nedeniyle pek çok vatandaşımız Türkiye'ye giriş yapamamıştı salgın nedeniyle, ama bu yıl şartlar geçen yıla göre daha iyi olduğu için ve uçak biletleri şu anda çok pahalı olduğu için vatandaşlarımız akın akın Kapıkule yolunu kullanıyor. Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapıyor. Kapıkule ile ilgili Edirne Valiliği'nin bir son dakika açıklaması haber merkezimize ulaştı. Kapıkule Mülki İdare Amirliği tarafından bu açıklama yapıldı ve gümrükte nelerin yapılması gerektiğine dair değerli izleyicilerimiz bir rehber, bunu hemen sizlerle paylaşıyorum. Kapıkule'de sizleri neler bekliyor? Covid-19 kontrol noktası bulunuyor. Aşı sertifikası, son 6 ay içerisinde koronavirüs geçirildiğine dair bir belge, PCR test raporu veya antijen test raporunun kontrol edildiği bir nokta var. Bunlar kontrol edilecek. Daha sonra pasaport kontrol noktası var. Yolcuların pasaport ve diğer belgelerinin, oturum kartı, mavi kart, kimlik kartı, vizenin kontrol edildiği noktaya geliyorsunuz. Daha sonra ise araç gümrük işlemlerinin olduğu perona giriyorsunuz. Burada araç ruhsatı, sadece araç kaydı yapılacak kişinin pasaportu, araç sigortası yani green card, araç vekaleten getiriliyorsa vekaletnamenin de o sırada gümrük görevlisine gösterilmesi, teslim edilmesi gerekiyor. Araç işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılması ve fazla bekleme olmaması için bu az önce anlatmış olduğum belgelerin perona girilmeden önce yolcular tarafından hazır edilmesi isteniyor. İşlemlerin daha hızlı yapılması için unutmuyoruz değerli izleyicilerimiz. Gümrük işlemlerinde sorun yaşanması halinde D3 binasına, orada bulunan D3 binası var, ona yönlendirileceksiniz. Daha sonra bagaj kontrolü ve sistem üzerinden bagaj onayı veriliyor. Son nokta orası. Şu anda bizim ekranlara getirmiş olduğunuz nokta son nokta arkadaşlar. Daha sonra araç sağ plaka düşümü yapılarak gümrük işlemleri tamamlanıyor. Buradan çıkışınızı yapıyorsunuz arkadaşlarımız. Gümrük sahası içerisinde A1 binası bulunuyor. Bu A1 binası ne var arkadaşlar burada? Free shop var. Döviz bozdurma bürosu var. Green card sigorta işlemleri var. Market var. Kafe var. Restoran var. Bankamatikler var. HGS dolum yapılan nokta var. PTTmatik. Mescit var ve lavabolar var. Gümrük sahası içerisinde D3 binasında verilen hizmetler Green Card sigorta işlemleri. Gümrük sahası çıkışında verilen hizmetler. Şimdi orayı ekranınıza getiriyoruz. Valilik ikram standı. Burada çay, kahve, Osmanlı şerbeti ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Aynı zamanda HGS ve OGS, biliyorsunuz HGS Türkiye'deki otoyollardan ve köprülerden geçerken kullanmış olduğunuz bu stickerların adı HGS ve OGS. Burada alabiliyorsunuz. Mobil hizmet noktası. Burada ufak bir kuyruk oluyor. 3-5 dakika bekliyorsunuz. Vatandaşlarımız eğer isterseler buradan satın alabiliyorlar. Yol üzerinde, güzergahta, benzin istasyonlarında HGS satıyorlar ama çok pahalı. Benim tavsiyem yol üzerinde almayın. PTT noktalarından alın arkadaşlar. Bazı gişelerde, otoban gişelerinde HGS, PTT'nin HGS satış noktaları var veya burada Kapıkule'den girdiniz, hemen
Kapıkule'den girerken bakın arkadaşlar yol ikiye ayrılıyor. Sağa takip edin. Yani camiye doğru gidin arkadaşlar. Orada mobil araçlı bir PTT mobil istasyonu var. Oradan aracınızın ruhsatıyla beraber HGS'nizi satın alabilirsiniz. Bunu unutmayın. Aynı zamanda bu mobil istasyonunu geçtikten sonra ileride jandarma noktasının arkasında hemen ücretsiz aşı uygulaması. İsterseniz ücretsiz bir şekilde aşınızı orada olabilirsiniz. Bunun da bilinmesinde fayda var arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine valilik tarafından yapılan açıklamada gümrük sahası içerisinde ve Kapıkule yolu üzerinde faaliyet gösteren tüm tesislerde hızlı ve kaliteli hizmet almanız için her türlü tedbir alınmış olup olası her türlü ihbar ve şikayetlerinizi 0284 215 2150 tekrar ediyorum artı 90 284 215 2150 dahili numarası 4000 numaralı telefonu çevirebilirsiniz veya mail atmak isterseniz kmia@edirne.gov.tr mail adresine de mail yoluyla şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kastamonu'nun K'sı, Malatya'nın M'si, İstanbul'un İ'si, Adana'nın A'sı @edirne.gov.tr buraya da mail atabilirsiniz. Yine bir uyarı var. Aracınızı Türkiye'de bırakarak araçsız şekilde yurt dışına çıkış yapacaksınız. Herhangi bir şekilde cezai durum yaşamamak için çıkış yapmadan önce Türkiye Gov.tr ticaret yurt dışına araç taşıtsız çıkışlarda taahhütname adlı internet sitesinden taahhütname vermeniz gerekiyor. İnternet üzerinden de bunu yapabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, gümrük sahası Kapıkule'de şu anda izlemiş olduğunuz nokta Kapıkule. Kapıkule'de bu işlemlerin hepsini tek tek yapabilirsiniz. Ayrıca değerli izleyicilerimiz Edirne Valiliğini geçtikten sonra sağ tarafta büyük bir park alanı var. Bu park alanında da Hasene adlı dernek tarafından vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde sandviç, çay, kahve, soğuk, sıcak ikramları ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Buradan arzu ederseniz dinlenebilirsiniz. Burayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Burada gölgelik bir alan yapılmış. Oradaki arkadaşlarımız çadır vesaire ama yani o bölgenin biraz daha gölgelendirilmesi ya da orayı daha büyük çadırlarla, daha büyük geniş alanlarla gölgelendirmek gerekiyor. Ya da o bölgeye bundan sonraki yıllar için ağaç dikilmesinde fayda görüyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelen vatandaşlarımıza orada ücretsiz bir şekilde ikramlar yapılıyor. Edirne Valiliğimizin de yine orada ikramları mevcut değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Edirne'den bir haberimiz var. Sıla yolu üzerindeki Türkiye'ye girişteki ilk kentimiz Kapıkule'den sonraki ilk kentimiz bildiğiniz üzere Edirne. Edirne merkez ve etrafında ciddi anlamda bir gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Restoranlar, oteller ve diğer alışveriş yapılacak olan yerler hınca hınç vatandaşlarımızla dolu. Burada bu bölgede şu anda ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Bu konuyla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, aman siz olun, dikkatli olun, aracınıza sahip çıkın. Bunun yanı sıra alışveriş yaparken cebinizdeki paraya çok dikkat edin. Bunu şunun için söylüyorum. Edirneli vatandaşlarım sakın beni yanlış anlamasınlar. İyi niyetli insanlar kadar en az kötü niyetli insanlar da mevcut. Gurbetçi bir vatandaşımızın üzülmesini istemiyoruz. Bakın Edirne gerçekten bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı ama maalesef son yıllarda üzücü olaylar çok sık meydana geliyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın yaşamış oldukları çok sayıda üzücü olay var. Vatandaşlarımızdan fahiş fiyatlar isteyenler var. Vatandaşlarımızı dolandıranlar var. Vatandaşlarımızı kandıranlar var. Hal böyle olunca da biz de bu ekrandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesi olarak bunları hatırlatmak zorundayız. Yoksa Edirne'mizde gerçekten özellikle Selimiye Camii ve etrafında alışveriş yapılabilecek o bölgeye has çok güzel şeyler, ürünler var. Ben de gittiğim zaman bu bölgede sevdiklerime hediyeler oradan alırım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim şunu söylememde de yine fayda var. Gurbetçi vatandaşlarımız sayesinde buradaki esnafımızın pek çoğu ayakta duruyor. Eğer bu gurbetçi vatandaşlarımızı biz buradan kaçırırsak, bu vatandaşlarımızı üzersek sonraki yıllarda sizler üzülürsünüz. Sakın bunu unutmayın. Hırsızlık olayları oluyor.
dolandıranlar, fahiş fiyatla ürün satanlar, aklınıza ne gelirse, özellikle restoranlarda değerli izleyicilerimiz, o bölgeye özgü yemeklerimizi yiyen çok sayıda vatandaşımız var. Onlara sakın ola ki hak etmediğiniz paralarla hesaplar götürmeyin. Bu benim Edirne'deki esnafın tamamı için söylediğim bir şey değil. İşini dürüst yapanlar başımızın tacı. Bu söylediklerim ahlaksızlar için, dolandırıcılar için, dürüst esnaf olmayanlar için. Sakın ola ki hiç kimse beni yanlış anlamasın. Edirne'de maalesef son yıllarda bu tür üzücü olayların artışa geçtiğini gözlemliyoruz. Edirne Valiliğimizin de bu konuyla ilgili tedbirler aldığını biliyorum. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar ama her noktaya polis, jandarma dikmek ya da işte görevlileri dikmek mümkün değil. Vatandaşımızın kendisinin de dikkatli olması gerekiyor. O nedenle Edirne'ye eğer uğrayacaksanız ya da Edirne üzerinden Tekirdağ vesaire o İstanbul'a doğru, o istikamete doğru gidecekseniz mutlak surette aracınızı nereye park ediyorsanız dikkatli olun. Gözünüz aracınızda olsun. Aracınızda değerli eşyalarınız varsa mutlaka aracın başında biri olsun. Bakın ben bunları söylüyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Şunları söyleyenler olabilir. Ya kardeşim sen nereye anlatıyorsun? Neresi bu? Teksas mı falan? Kardeşim ben söylüyorum. Bak söylüyorum. Bir vatandaşımızın, gurbetçi vatandaşımızın aracına hırsız girerse, aracına zarar verirse, parasını çalarsa o insanın yerine kendinizi koyun. Tatili zehir olacak. Çoluk çocuğuyla beraber perişan olacak, ortada kalacak. Bu insanın bu zararını kim telafi edecek? Hiç kimse. Ondan sonra diyecekler ki git şikayetçi ol. Şikayetçi olacaksın. Ondan sonra diyecekler sana iyi günler. Böyle bir olay yaşanmasın diye yetkililer de tedbir alsın diye ben bunları konuşuyorum. Bu sadece Edirne'de değil ki Türkiye'nin her noktasında var. Ben söylüyorum. Aracınızı park ediyorsanız gözünüz aracınızda olsun. Çoluk çocuğunuzda olsun. Cebinizde olsun. Paranızda olsun. Dikkatli olun kardeşim. Dikkatli olun. Ben bunları her yerde hırsız var diye söylemiyorum ki. Olmaz olmaz. Bir kişinin başına gelir, bir gurbetçi vatandaşımızın başına gelir, tatili zehir olur. Görüyorum yorumlarda bana kızıyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim sen niye böyle şeyler anlatıyorsun falan. Özellikle Türkiye'de esnafların bir kısmı yazıyor. Kardeşim yok mu? Hırsızlık olmuyor mu? Vatandaşın, gurbetçinin arabasında soygun olmuyor mu? 1 liralık şeyi 10 liraya satanlar yok mu? Kardeşim bak savunmak yerine içinizdeki bu hırsızları İçinizden atmanız lazım. Bağırsakları temizleyin diye bir laf var ya. Bağırsaklarınızı temizlemeniz lazım. Benden çok sizin tepki göstermeniz lazım ki gurbetçi vatandaşımız ya da diğer vatandaşlarımız bu ve benzeri olaylar yaşamasınlar. Ben bunu anlatıyorum. Yoksa durduk yere havaya civaya sallamıyoruz. Herkes ya da pek çok kişi aha Almancılar geldi. Tamam ellerini ovuşturuyorlar. Tamam diyorlar. Almancılar geldi. Almancıları euro olarak görüyorlar. Ayıp. Neye satıyorsan o paraya satacaksın Almancıya da. Yurt dışında Avrupalı Türklere. Ne var yani? Euro 10 liraymış da paraları değerliymiş. Bu insanlar paraları havadan topluyorlar ya. Sana ne kardeşim 10 liraysa 10 lira yani. Sana ne? Sana ne? Onun için değerli izleyicilerimiz Türkiye'ye gittiğinizde sizlerden hasreten rica ediyorum. Çok çok dikkatli olun. Sakın Edirne esnafı ve diğer yol üzerindeki esnaflar da Türkiye'nin başka noktalarında bana alınmasınlar. Oluyor. Olmuyorsa gelsin bana yazsın bizim memleketimizde olmuyor desin. Ben 50 tane belge, 50 tane olay önüne koyarım. Bak buradan ben her şeyi anlatmak istemiyorum. Birileri daha fazla üzülsün istemiyorum. Ben üstü kapalı bir şekilde diyorum ki gurbetçiye dikkat edin diyorum. Bak anlatırsam burada o itiraz edenlerin konuşacak yüzü kalmaz. Gurbetçiye yapılanları anlatsam burada tek tek detaylı bir şekilde bizim memleketimizde böyle şeyler olmuyor diyenler utanır. Eğer utanma varsa. Onun için ben vatandaşa söylüyorum. Kendi tedbirinizi alacaksınız. Dikkatli olacaksınız. Türkiye'ye geldik deyince Kapıkule'den girince bir rahatlık oluyor. Biliyorum. Aha ana vatana geldik işte Bulgaristan'dan çıktık, yürüyoruz Sırbistan'dan tehlikeler atlattık. Tamam Türkiye'deyiz herkes Türkçe konuşuyor falan. Ben söylüyorum. Dikkatli olun diyorum. Üzülerek anlatıyorum bunları. Ama herkesin kendi tedbirini almasında fayda görüyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz biz ne diyoruz? Türkiye'ye giden
özellikle araçlarıyla giden vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum ben. Dikkatli olun diyorum. Olmaz. Başınıza bir iş gelir, üzülürsünüz. Araç kullanırken dikkatli olun. Aracınızı park ettiğiniz yerde dikkatli olun. Paranıza dikkat edin, değerli eşyalarınıza dikkat edin. Bir yerde oturduğunuzda, yemek yediğinizde fiyatları, gerekirse menüyü önceden isteyin, fiyatları sorun. Bunun ayıbı falan yok. Üzülmeyin diye söylüyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın İstanbul'da bir gurbetçi vatandaşımızın, Sayın Bilal Keskin adlı Almanya'da yaşayan vatandaşımızın başına neler geldi? Bunu sizinle paylaşacağım. Bakın.